Enes Bey Aksar, Manisa. Manisa Aksar'a da selam olsun. V9 Pro Max drone'unu açıyorum. Şimdi test edeceğim. Burada amacımız zaten test etmek. Enes Bey, şu şekilde çantamız. Bu da drone'umuzun kendisi. Ya kendisi değil de çanta dolulu. Şu şöyle. Bu böyle. Şimdi videoyu durduracağım. Abi şunları açacağım. Onun sonra fazla uzun olmasın diye videoyu durduracağım. Efendim şimdi sade bir anlatımı yapacağım. Vaktimiz azaldı. Ürünü test edeceğiz şimdi. Önce drone'umuzu açıyoruz. Sonra kumandamızı açıyoruz. Sol joystick'i aşağı bir yukarı bir de aşağıya çektik. Bağlantı kuruldu. Kırmızı yandı. GPS'i kapattım. Bastım, drone'umuz çalıştı. Yani ilk defa çalıştırdım bu drone'u. Daha önce hiç çalıştırma yapmadım. Belki de çalışmayacak. O yüzden test ediyorum zaten. Şimdi dursun, makine çevireceğim drone'u bu tarafa. Makine durdu. Çevirdim. Joystick'leri çapraza çektim. Drone'umuzu ilk defa havalandırdım. İlk defa havalandırdım drone'umuzu. Gayet güzel. Evet abi. Abicim bu hareketi çoluk çocuk yapmasın. Çünkü tehlikeli bir harekettir şu yaptığım. Pervaneler çok hızlı döner, çoluk çocuk yapmasın. Dikkat ediyoruz. Ben deneme amaçlı yapıyorum onları. Şunları falan deneme amaçlı yapıyorum ben. Gayet güzel. Uçuş başarılı efendim. Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Şimdi kumanda özelliklerine bir bakalım. Onları bir anlatayım. Burada hız ayarımız var. 3 kadememiz var. Engel sensörü bunun altındadır. Diğer videolarda anlatıyorum. Görmüşsünüzdür. Kapı açıldı. Kapıyı kapatır. Burada uzak uçlarımızda antenimizi bu şekilde açıyoruz kesinlikle. Burada fotoğraf ve video çekme tuşu. Burada da tekerlek tuş. Drone'umuzun kamerasını yukarı yapıyor. Otomatik çalıştırma dediğimiz tuş bu. Bastığımda çalışır. İsterseniz joystickleri çapraza çekerek de çalıştırabiliyorsunuz. Burada GPS açma kapama tuşu var. İlk bağlantı kurulduğunda GPS açık bağlanıyor biliyorsunuz. Burada GPS uçuşlarda geri çağırma. Burada havada sabitleme tuşu, kalibrasyon tuşu. Bir numara ışık yanıp sönürse, bip bip diye sinyal verirse kumandayı acil şarja tak demektir. Kesinlikle şarja takın. 2 numara ışık yanarsa sağ joystick'inizin yeri değiştirir. Sağınız sol, solunuz sağ olur. 2 numaralı ışık her zaman kapalı kalsın. 3 ve 4 numaralı ışık önemli değil. Burada gittiği mesafe, yükseldiği mesafe, drone'ların batarya seviyesi, geri geliş. Burada da uydularımız vardır. Burada uydu rakamı 10 taneden fazla olacak, tamam mı? Ona çok dikkat ediyoruz. 15, 20, 25 tane bulur çünkü. Rahatlıkla bulur. Siz 10 taneden aşağı olmasın, dikkat edin. Burada kumandanın batarya seviyesi. Sen buna itimat etmeyeceksin abicim. Drone'un bataryasını 3 kez şarj edince bir kez muhakkak kumandayı şarj edin. Çok önemli. Drone'un şarjı bitik olsa drone gitmez, uçmaz. Fakat kumandanın şarjı bitik seviyede olursa zararı olur. O yüzden bitmesini beklemiyorsun. 3 kere onu şarj et, 1 kere kumandayı muhakkak. Kalibrasyon ayarı şu şekildedir. GPS'iniz açık iken bu tuşa basıyorsunuz, 2 saniye kadar basılı tutuyorsunuz. Daha sonra saatin ters yönünde çevireceksiniz efendim. Bu. İşlem bu. Sonra dikey olarak da aynı işlemi yapacaksınız. Bip sesi gelene kadar. Bip sesi geldi, duydunuz. Bu kalibrasyon ne için lazımdır? Kalibrasyon drone'un şarjı bittiğinde yükseldiği noktaya geri gelmesi için lazımdır. Ya da geri çağırma tuşuna bastığınızda yükseldiği noktaya geri gelmesi için lazımdır. Uçuş dengesiyle alakalı değildir. Drone'un havada sabit uçmasıyla alakalı değildir o. Havada sabit uçması alakalı ben size balans videosu atacağım. O havada sabit uçması için. Şimdi ekrana görüntümüz kimi yerde 1 kilometreden gelir, kimi yerde 500 metreden gelir, kimi yerde 700 metreden gelir. Bu değişkenlik gösterir. Fakat uçuşunuza engel değildir. Çünkü bu Wi-Fi gibi bir programdan görüntü alıyor. Fakat radyo frekansıyla iletişim kuruyor. Tamam, o yüzden uçuşunuza bir engel değildir. 2 kilometre test ettiğim mesafesi var. 120 metreden fazla da yükselttiğim mesafesi var bu dronlarda. Müşterilerimiz çarşaf gibi bir arazide 3,5 kilometre çıkartan var. Fakat ben 2 kilometre diyorum. Bunu yaptık. Şimdi bir de telefon uygulamasına bağlanıyorum. Telefon uygulamasına bağlanmak için ekranımızı kapatıyorum. Bazı telefonlarda gerekmiyor ekranı kapatman. Direkt de bağlanıyor. Denersiniz. Tamam, denersiniz. Bağlanmıyorsa bil ki kumandayı, ekranını kapatacaksınız. Buradan mobil veriniz kapalı olacak. Uygulamayı da kullanım kitapçığından mevcut çanta içerisinde onu indirdiniz. Buraya gelecek, VBRC bak geldi buraya. Buna tıklıyoruz. Mobil verimiz de kapalı olacak. Yine bazı telefonlarda bu fark etmiyor. Ama siz ikisini de deneyin.
LV Pro uygulamasına giriyorsunuz. Değişik uygulamalarda kullanabilirsiniz. Fakat orijinal uygulaması bu. İzinlere her zaman izinler. Kullanım kılavuzunu muhakkak okumanız gerekiyor. Muhakkak. Burada ayarlarımız var. Bu ayarlarımızı değiştirdiğinizde drone'unuzda da otomatikman kaydedilir bu ayarlar. Kullanım kılavuzunuzu okudunuz. Bakın burada konumlandırma, kişi takip, dairesel uçma gibi özelliklerinden, navigasyondan yararlanabilirsiniz. Ama uygulamasını, kullanım kılavuzunu okuyacaksınız. Drone'u buradan da çalıştırabilirsiniz. Bakınız çalıştı. Bunu da çektim, havalandı. Buradan da kontrollerini sağlayabilirsiniz. Rakamsal veriler burada koordinatlarına kadar yazar. Şimdi GPS navigasyon ne işe yarıyor? Drone'unuzu 500 metreden fazla ileri gönderecekseniz ekranınızı kapatın. Bundan bağlanın ki şurada bir kaza kırıma uğrasa, drone düşse buradan bulacaksınız. Drone yeri tespit navigasyon üzerinden sağlanır. Drone'un kapanmasına 5 dakika vardır. 5 dakika içerisinde bulacaksınız. 5 dakika sonra drone'unuz kapanır. Yani tekrar ediyorum, 500 metreden fazla uçuş yapacaksan ekranı kapat. Buradan kontrol et. Orada navigasyondan faydalanacaksın. Tamam mı abicim? Özelliklerimiz bunlar. Drone'umuz gayet başarılı bir şekilde uçtu. Şimdi ben size şunları da bir deneyeceğim. Bir bataryamız burada. Drone'umuzun kumandası, şarjı bitik. Powerbank'lerimizin şarjı bitik. Bitik değil, fabrikasyon da. Siz doldurun efendim gelince. Hatta gelince evde bir kısa uçuşlar yapın. Şarjı yeter o evin içerisinde uçurmaya. Eliniz bir kumandayı alırsın, sağına soluna alırsın. Ondan sonra arazi uçuşlarına başlarsınız. Ha bu arada şehir içinde 30 metreden fazla irtifa yapmıyoruz. Şehir içine dikkat bak. Şehir içi 30 metreden fazla irtifa yok. Arazide önemli değil. Arazide 120 metre yükselt, 3 kilometre gönder ama şehir içi önemli. Şehir içinde 30 metreden fazla irtifa yaparsan sinyal kesiciye maruz kalma ihtimaliniz çok yüksek. Onu da söyledik. Yasak bölgeleri yoktur bu drone'un. Bu drone'un yasak bölgeleri vardır. Pardon. Neresi? Jandarma, okul bahçeleri, okul önleri, çarşı merkezler. Bak şehir merkezi demiyorum. Çarşı merkezler, kalabalık insanların yoğun olduğu yerler. Burada uçurmak yasak. Ya cezası var mı? Ya polisine göre değişir bu. Anladınız mı? O yüzden arazilerde uçurun. Ya da parklarda uçurun. Bu denge sensörüdür. Rüzgarlı havalarda denge sağlar. Şu şekilde rüzgarlı havada uçar drone. Burada joystick aparatlarınız var. Kumandaya takıyorsunuz. Dediğim gibi bu bataryalarınız hep boş. Geldiğinde doldurun. Şimdi tek bir batarya 23 artı dakika havada kalır. Fakat 20 volt ve 35 volt arası şarj cihazı kullanacaksınız. Bir de 1.0 amper ve 2.0 amper olacak. Ben şimdi bataryalarınızı bir test edeceğim. Bu tarafa geçtim. Şarja taktığımızda yeşil ışıklarımız bu şekilde yanar. Dolduğunda yeşil ışık söner. Fakat taze olduğu için batarya yeşil ışıklar bayağı bir zaman arıyor dolması. Burada akım değerlerini ölçüyorum. 1 ve 2 numara, 3 numara. Şimdi hepsi tek tek yanıyor. Gördünüz mü? Akım değerleri de gayet başarılı. Drone'umuzda herhangi bir sıkıntı Allah'ın izniyle gözükmüyor efendim. Zaten böyle bir durum olsaydı biz bu drone'u size göndermezdik. Başka bir drone test için başka bir drone çıkartırdık. Şu anda testimizden başarılı bir şekilde geçti. Paketlenmeye geçiyor. Mikail hemen dedik ya baba kanatlarını anlatmadın dedi. Doğru. Kanatlarımız bu şekilde. Ara sıra elimizde yapıyoruz, düzeltiyoruz. Bunlar kolay kolay kırılmaz. Yedek pervanesi. Burada 8 tane de yedek pervanesi vidası var. Tamam mı? Biz size kanat değiştirme videosunu atacağız. Bir bununla kalmıyoruz. Kanat değiştirme nasıl değiştireceğiniz de videosunu atacağız. Esneklik. Esnekliği anlattım. Durdurabilirsin videoyu. Enes Bey, drone'umuz kaliteli bir şekilde uçtu efendim. Herhangi bir sıkıntı yok Allah'ın izniyle. Güle güle uçurun. Dediğim gibi videodaki söylediklerime de dikkat ediniz efendim. Manisa Akhisar'a da sevgiler, saygılar. Ben Çetin. Hayırlı olsun. İyi günler efendim.